1529 yılında Avrupa'nın üzerinde büyük bir fırtına toplanıyordu. Doğudan yükselen Osmanlı Devleti artık yalnızca bir bölgesel güç değil, kıtanın kaderini değiştirebilecek büyük bir imparatorluk haline gelmişti. Tahtta ise Avrupa'nın çekindiği bir hükümdar bulunuyordu. Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni, babası Yavuz Sultan Selim'den güçlü bir devlet devralmış, kısa sürede Osmanlı sınırlarını daha da genişletmişti. Onun döneminde Osmanlı orduları Balkanlardan Orta Avrupa'ya kadar ilerliyor, Avrupa saraylarında sürekli yeni bir Osmanlı seferinin haberi bekleniyordu. 1526 yılında gerçekleşen Mohaç Meydan Muharebesi, Avrupa tarihinde derin izler bıraktı. Macar ordusu yalnızca birkaç saat içinde dağıldı. Macar kralı II. Lajos savaş alanından kaçarken hayatını kaybetti. Bu zaferle birlikte Macaristan'ın büyük bölümü Osmanlı nüfuzu altına girdi. Ancak Kanuni Sultan Süleyman'ın hedefi yalnızca Macaristan değildi. Onun gözleri hep batıdaydı. Avrupa'nın kalbinde bulunan ve Habsburg Hanedanı'nın en önemli şehirlerinden biri olan Viyana, Osmanlı ordusunun önündeki büyük bir engel olarak duruyordu. Eğer Viyana düşerse Osmanlı ordularının önü Almanya içlerine kadar açılabilir, Avrupa'nın siyasi dengesi tamamen değişebilirdi. Bu nedenle yaklaşan sefer yalnızca Osmanlılar için değil, bütün Avrupa için büyük önem taşıyordu. 1529 baharında hazırlıklar başladı. İmparatorluğun dört bir yanından askerler toplandı. Yeniçeriler, sipahiler, topçular ve destek birlikleri İstanbul'da birleşti. Dev kuşatma topları hazırlandı. Erzak depoları dolduruldu. Yüz binlerce askeri kapsayan dev bir ordu oluşturuldu ve ordu en sonunda yola çıkmıştı. Osmanlı ordusu batıya doğru ilerlerken ilk günlerde her şey planlandığı gibi görünüyordu. Ancak kısa süre sonra doğa, Osmanlıların karşısına beklenmedik bir engel çıkardı. Yoğun yağmurlar yolları çamur deryasına çevirmişti. Arabalar ilerlemekte zorlanıyor, köprüler zarar görüyor, ağır toplar çamura saplanıyordu. Özellikle kuşatmada büyük önem taşıyan dev topların bir kısmı geride bırakılmak zorunda kaldı. Bu durum ileride kuşatmanın kaderini etkileyebilecek önemli bir sorun haline gelecekti. Tüm zorluklara rağmen Osmanlı ordusu ilerlemeye devam etti. Yol üzerindeki önemli merkezlerden biri olan Budin yeniden Osmanlı kontrolüne alındı. Şehir güvence altına alındıktan sonra sefer kaldığı yerden sürdürüldü. Artık hedef çok yakındı. Ordu Avusturya topraklarına girdiğinde bölgede büyük bir endişe yaşanıyordu. Köyler boşaltılıyor, halk güvenli bölgelere kaçıyordu. Osmanlı ordusunun büyüklüğü ve geçmiş zaferleri pek çok insanın korkuyla hareket etmesine neden olmuştu. Bu sırada Viyana'da da hummalı bir hazırlık vardı. Şehrin yöneticileri yaklaşan tehlikenin farkındaydı. Surlar güçlendiriliyor, silahlar dağıtılıyor ve erzak depolanıyordu. Askerler kadar sıradan vatandaşlar da savunma çalışmalarına katılıyordu. Çünkü herkes biliyordu ki Viyana düşerse Avrupa'nın geleceği değişebilirdi. Eylül ayının sabah saatlerinde Osmanlı ordusu nihayet Viyana önlerine ulaştı. Şehir yüksek taş surlarla çevriliydi. İçeride yaklaşık 20.000 civarında savunmacı bulunuyordu. Sayıları Osmanlı ordusundan çok daha azdı. Ancak güçlü savunma hatları ve yüksek moralleri vardı. Kanuni Sultan Süleyman ilk olarak şehrin teslim edilmesini teklif etti. Bu teklif kabul edilseydi büyük bir çatışma yaşanmayacaktı. Ancak Viyana yönetimi teslim olmayı reddetti. Artık savaş kaçınılmazdı. Osmanlı topçuları mevzilendi. Toplar surlara çevrildi. Ardından ilk atışlar başladı. Günler boyunca şehir duvarları top ateşi altında kaldı. Patlamalar surları sarsıyor, taş parçaları havaya savruluyordu. Fakat Osmanlıların en ağır toplarının büyük bölümünü getirememiş olması burada kendini göstermeye başladı. Surlar zarar görse de beklenen ölçüde yıkılamıyordu. Bu nedenle farklı yöntemlere başvuruldu. Osmanlı lağımcıları surların altına tüneller kazmaya başladı. Amaç, duvarların altına patlayıcı yerleştirerek büyük gedikler açmaktı. Yer altında sessiz bir savaş yaşanıyordu. Ancak Viyanalılar da deneyimliydi. Askerlerin bir kısmı kazılan tünelleri dinliyor, yer altındaki hareketleri tespit etmeye çalışıyordu. Bazı tüneller keşfedildi. Yer altında çatışmalar yaşandı. Patlamaların bir kısmı etkili olsa da beklenen büyük yıkım gerçekleştirilemedi. Kuşatma uzadıkça şartlar daha da zorlaştı. Sonbahar ilerliyor, hava giderek soğuyordu. Yağmur yeniden etkisini artırmıştı. Osmanlı askerleri çamur içinde mücadele ediyor, lojistik hatlar zorlanıyordu. Erzak ve mühimmat taşımak her geçen gün daha güç hale geliyordu.
Buna rağmen saldırılar devam etti. Yeniçeriler birçok kez surlara yaklaşmaya çalıştı. Merdivenler kuruldu. Gedik açılan noktalardan içeri girme girişimleri yapıldı. Ancak savunmacılar her saldırıyı büyük bir dirençle karşılıyordu. Şehir halkı da savunmanın bir parçası olmuştu. Kadınlar, erkekler ve yaşlılar gece boyunca hasar gören surları onarıyor, askerlere yardım ediyor ve savunmanın ayakta kalmasını sağlıyordu. Günler geçtikçe Osmanlı komutanları durumun beklediklerinden daha zor olduğunu görmeye başladı. Yağmur, çamur, ağır topların eksikliği ve güçlü savunma birleşince kuşatma uzuyordu. Kış yaklaşırken zaman Osmanlıların aleyhine işlemeye başlamıştı. Sonunda Kanuni Sultan Süleyman son bir büyük saldırı emri verdi. Bu saldırı kuşatmanın kaderini belirleyecekti. Osmanlı birlikleri tüm güçleriyle surlara yüklendi. Yeniçeriler ön saflarda ilerledi. Toplar ateş açtı. Savaş alanı duman ve gürültüyle kaplandı. Saatler süren şiddetli çatışmalar yaşandı. Bazı Osmanlı birlikleri surlara kadar ulaşmayı başardı. Ancak savunma hattı tamamen kırılamadı. Viyana askerleri ve şehir halkı son ana kadar direndi. Beklenen sonuç elde edilememişti. Artık kış kapıdaydı. Kanuni Sultan Süleyman durumu değerlendirdi ve kuşatmanın kaldırılmasına karar verdi. 15 Ekim 1529 tarihinde Osmanlı ordusu geri çekilmeye başladı. Böylece Osmanlı tarihinin ilk Viyana kuşatması başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak bu geri çekiliş, Osmanlı Devleti'nin gücünü kaybettiği anlamına gelmiyordu. İmparatorluk önümüzdeki yıllarda da Avrupa'nın en güçlü devletlerinden biri olarak varlığını sürdürecekti. Yine de 1529 kuşatması önemli bir gerçeği ortaya çıkarmıştı. Avrupa'nın kalbine ulaşmak sanıldığı kadar kolay değildi. Viyana, Osmanlı ilerleyişine karşı sembolik bir direnç noktası haline gelmişti. Fakat hikaye burada bitmedi. Aradan yıllar geçecek, nesiller değişecek ve Osmanlı orduları bir kez daha aynı şehrin kapılarına dayanacaktı. 1683 yılında. Viyana surları yeniden büyük bir kuşatmaya sahne olacak ve bu kez yaşananlar yalnızca Osmanlı tarihini değil, Avrupa'nın geleceğini de değiştirecekti. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.